Merhaba değerli izleyiciler. Bugün çok kıymetli bir isimle beraber, güzel bir konuyu ele alacağız. Aslında güzelliği biraz beyin fırtınası yapmaktan, tarihten öte gelen bir konu. Anunnakileri işleyeceğiz. Tabii hepinizin, birçoğunuzun diyeyim daha doğrusu, çok yakinen tanıdığı ve, kıymetli yayınlarını benim de sıklıkla takip ettiğim Gerçeği Bul'la beraber, güzel bir sohbete dalmaya çalışacağız. Hoş geldin diyerek başlayalım. Hoş bulduk Ömer. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Gerçi biraz memleket derdinden dolayı biraz, şeyiz ama ya birazcık da bu yayınları açıkçası, kafamızı dağıtalım, minvalinde yapmaya çalışıyorum. Umarım izleyicilerimiz de beğenirler. Böyle bir başlangıç yapmış olalım. Aynen, bence de iyi Şimdi yapıyorsun bu hiç arada. Çünkü sürekli siyaset, siyaset bir yerden sonra artık insanlar da iyice negatifleşmeye başlayacaklar. tabii, Kafa dağıtan yayınlar, biraz alternatif düşünmeye iten yayınlar bence de önemli. muhakkak zaten, esasen benim de bu tip yayınları önemseme sebeplerimden birisi bu. Yani sadece hâlihazırdaki gündemle ilgili değil, her zaman için bu tip yayınları önemli buluyorum. Sizlerin yaptığı işleri de o yüzden önemli buluyorum. Farklı düşünmek, böyle size verilen o klasik, düşüncenin dışına çıkmak bence biraz beyin pratiği de yaptırıyor ve, insanlarda olumlu etkileri olduğuna da, inanıyorum. Tabii bunları böyle çok uçuk kaçık yapanlar var. Hani Evet. onları biraz şey dışında bırakarak, bunu söyleyelim. İşte enerji satanlar falanlar filanlar O bunları her o biraz her zaman konu vardı ya, o bitmez. o bitmez. Onları konu dışı bırakarak Aynen. söylüyorum. Açılışımızı da şöyle yapalım, istersen. Şimdi Anunnakiler bizim aslında üst başlığımız. Biraz detaya inmeye çalışarak, biraz sohbet havasında bunu götürmeye çalışacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Anunnakiler konusu son özellikle birkaç yılda, daha öncesinde de muhakkak vardı, konuşuluyordu, yazılıp çiziliyordu ama son özellikle birkaç yılda çok popüler oldu. Tabii popülerliğin getirmiş olduğu bir de, bu konunun sulanması, sulandırılması, biraz, alaya alınması noktasına geldi. Hâlbuki tarihi gerçeklere dayanan tarafları da var bu işin. Yani, işte, Sümerlerden gelen vs. Birçok yönü de var. O yüzden şöyle başlayalım. Kimdir bu Anunnakiler? Nedir? Nerelerde geçer? Bununla başlamış olalım. Şimdi Anunnakiler ilk başta dediğin gibi eskiden popüler hale gelmesinin en büyük sebebi aslında Zekeriya Sitchin ve Erich von Däniken. Şimdi bu adamların zamanında Evet. internet neredeyse yok denecek kadar az. Kaynaklar kısıtlı, hatta keşfedilen tabletler de azdı. Öyle olunca Zekeriya Sitchin özellikle tamam güzel bir araştırma yapmış ama o boşluktan da yararlanıp kendini bir otorite ilan edip tüm her şeyleri kendi doldurmuş, kendi fikirleriyle. O yüzden bugün işte insanların aman Anunnakiler saçmalık dediği çoğu fikir aslında o Zekeriya Sitchin'in boşlukları doldurmasından ortaya çıkıyor. Şimdi ben videoları yaparken özellikle bunu da belirtiyorum. Zekeriya Sitchin'in kitaplarından yola çıkarak bu hikayeyi size anlatmayacağım diye. Çünkü dediğin gibi insanlar binlerce yıl Sümerlerden başlamışlar. Akatlar, Babiller, sonra evrilmiş Mısır, Yunan, yani pek çok kişi bunlara inanmış binlerce yıl boyunca. Ve tabletler çok fazla bol miktarda keşfedildi. Son yıllarda hala keşfediliyor. Bunlardan yola çıkarak Anunnakiler konusunu ele alırsak çok daha faydalı bir içerik oluşturmuş oluruz. O yüzden onun üstünden gidelim. Hı hı. O zaman şunu sorayım sana. Sen tabii bu konu üzerine çok fazla, araştırma yaptın. Hatta şöyle söyleyeyim, yani Türkiye'de bu işi, en ciddi yapan, isimlerin başında geliyorsun. O Sağ ol. yüzden şunu da samimiyetle böyle sormak istiyorum. Zekeriya Sitchin'in, hakikatlere dayanan, gerçeğe dayanan yani kendi, şahsi çıkarımından öte olarak, daha böyle ayakları yere basan, eee, fikirleri, düşünceleri vs.leri var mı? Yani bir kanıt, niteliği taşıyabilecek veya Ya bizler de şimdi araştırmalarda kullanabileceğimiz. adamın dediği benim kitaplarımda gördüğüm kadarıyla en mantıklı şey tufan öncesi bir gelişmiş medeniyet vardı kavramı. Çünkü dünyanın farklı yerlerinde o doğal göç akımları bitmeden yani eşlenik zamanlı olarak binlerce yıl önce ortak sembolizmin filan olmasından bahsediyor. Bu tutarlı. İnsanı bir köle olarak Anunnakilerin yarattığı iddiası var. Bu tutarlı tabletlerle. Bu ana başlıkların arasındaki boşluklar, mesela Anunnakiler nereden geldi? Zekeriya için Hı Nibiru hı. diye bir gezegenden bahsediyor. Nibiru. Halbuki tabletlerde Nibiru'yu pek göremezsin. Nibiru daha ziyade yukarılarda bir nasıl diyeyim, bir eşik olarak tanımlanır tabletlerde. Hı Bir hı. gezegendir. Anunnakiler oradan gelmiştir filan diye bir şey ben tabletlerde görmedim. Ya da
kanıtlanmış daha otoriter tarihçilerin yazılarında görmedim. Nibiru yukarılarda bir yerlerde bir geçit noktası, bir eşik gibi. Ama tam ne olduğu belli değil. Ya da bir başka iddia Zekeriya Sitchin'in yaptığı, işte gezegenlerin atmosferi parçalanıyordu. Dünyaya altın çıkartmaya geldiler filan. Şimdi bu altın olayı biraz geniş. Gerçekten Sümerliler altını tanrılarla ilişkilendirmiş. Bunu Mısırlılar da yapmış. Hatta firavunlar hani altın tozuyla bulanıp yıkanıp halka seslenirlermiş ya, Evet. tanrısal gözükmek için. Yani harbiden bir altınla tanrı ilişkisi var. Ama bunun kaynağı Anunnakilerin gezegenin atmosferi parçalanıyor muydu sorusuna bakarsak tabletlerde yine öyle bir bilgi yok. Çünkü Anunnaki gezegeni diye bir kavram yok bu tabletlerde. Zekeriya Sitchin boşluğu şöyle doldurmuş benim anladığım kadarıyla. Sümerlerden sonra Mısır'da antik zamanlarda yine bir arkeolojik tablet bulunuyor. Antik Sümerlilerin pek çok altın madenini boşalttıklarına dair. Gerçekten Sümerliler çok ciddi miktarda altın çıkarmışlar. Şimdi bu altınlar nerede bilmiyoruz. Belki toprak altında, belki gizli, belki kimisi çalındı. Adam da diyor ki bu kadar altın çıkarıldı nerede? Madenler boşaltılmış. İşte Anunnakiler de altına önem veriyordu. O yüzden Nibiru'dan geldiler. Atmosfer parçalandı filan diye bir hikaye yazmış. Diyorum ya o zamanlar onu pek nasıl diyeyim sorgulayabilecek bir otorite çok fazla yok. Boşluğu doldurmuş adam. Öyle olunca da almış yürümüş. Ama şimdi bunların olmadığını biliyoruz. Biraz bu şundan da kaynaklanmıyor mu sence? Şimdi bilim, arkeoloji, tarih ağırlıklı olarak sayısal bilimlerde daha çok var bu ama sosyal bilimlerde de görüyoruz. Akademi dışında olan tüm fikirlere böyle kulaklarını tıkayıp hatta onlarla böyle alay edip o konular üzerine hiç konuşmayıp, hiç araştırmayıp böyle bir tavır sergilediği için sanıyorum insanlar da onun dışında kim ne söylerse böyle ona inanma eğilimi gösteriyorlar. Yani akademinin bu kadar katı tavrı olmasının ötesinde mesela ben Netflix'te bir belgesel serisi izlemiştim. Kayıp Medeniyetin izinde mi? Farklı bir arkeolojiye dayanan bir belgeseldi. Şimdi ismini anımsayamadım. Hatta 2. sezonu yayınlanmış. Onu da izleyeceğim. Graham Hancock'un şeyi herhalde. Evet. Aynen. Şimdi orada da mesela bakıyoruz. Aslında bütün belgesel boyunca karşılaştığımız tablo şu. Akademi bu bilgileri, bu araştırmaları, bu şüphe çeken detayların üzerine çok eğilmiyor. Hatta bunları dışlama eğilimine giriyor. Biraz bundan da kaynaklı olabilir mi sence bu tip şeylerin çıkması? Abi ben bazı konuları incelerken antitezi ne kadar sert sunuyorlar ona da bakıyorum. Şimdi dediğin örnek çok güzel oldu. Netflix'te onlarca sapıkça içerik var. Bak gerçekten sapıkça içerik var. Bunların hiçbiri gündem olmuyor. Ya adam gitmiş bir fikirle arkeolojik araştırmalar yapıyor. Boşlukları doldurmaya çalışıyor. Bağlantı kurmaya çalışıyor ve bir belgesel yapmış. Seversin sevmezsin. O 2. sezondan sonra ben internette yayılan haberlere falan baktım. Böyle bildiğiniz sağlam medya kaynakları hep şey yazmışlar. Netflix'teki en sakıncalı içerik, en tehlikeli içerik, bilime en düşman içerik. Ya arkadaş bu neden bu kadar katıyız yani bu konulara karşı? Sürekli yeni şeyler keşfediliyor. Daha birkaç sene öncesine kadar her şey Sümer'le başladı deniliyordu. Ondan önce insanlık saçma sapan işte mağarada yaşayan, saçma sapan evlerde yaşayan birisiydi deniliyor. Ama Göbekli Tepe ortaya çıktı. Ki üstü defalarca da örtülmesine rağmen bu arada o akademi tarafından. Hatta daha eskilerin çıkmasıyla ilgili de tartışmalar var. Farklı yerlerde, Anadolu'daki farklı yerlerde. Onlar da Ya şu tartışılıyor. Karahantepe falan diyorlar ya, Göbekli Tabii. Tepe'nin civarında 11 tane yeni bölge güya da açılmaya başlanmış. Allah bilir oralardan neler keşfedilecek. Yani açık fikirli olmak lazım. Ya da sembolizme bakıyoruz. Binlerce yıl önce aborjinin sembolizmi de aynı. Mezopotamya'daki sembolizm de aynı. Güney Amerika'daki sembolizm de aynı. Ya bu nasıl olabilir? Bu adamlar nasıl bağlantı kurabilir acaba sorusunu akademi sormak istemiyor. Çünkü o diyor ki Afrika'dan insan türedi. Mezopotamya'ya gitti. Avrupa'ya yayıldı. Bir kol Asya'ya yayıldı. İşte eski donmuş Bering Boğazı mıydı unuttum. Oradan geçerek Amerika kıtasına yerleştiler. Oradan Güney Amerika'ya gitti ve binlerce yıl boyunca aynı sembolizm bu yüzden aynı kaldı diyorlar. Ama sorun şu, o süreçten önce yani bilmediğimiz bir eskilikte bile hepsi aynı sembolizme sahip. Ya aborjinle Mezopotamya nasıl aynı bağ kurmuş olabilir ya aynı zamanda? Bunu bir araştırmak lazım dediğin zaman ama siz hayallerin peşinde koşuyorsunuz diyorlar. Ben bunu biraz şeye benzetiyorum.
Şu skolastik düşünce var ya, işte din konusunda böyle dogmatiktir ya hani din. Öyle. Felsefede tartışılır çok, teolojide çok tartışılır falan. Yani akademi de kendi kendini maalesef, tabii ki, şeyleri tenzih ediyorum, açık fikirli olan, hocalarımızı tenzih ediyorum ama biraz kendini bu skolastik düşünceye kaptırıyor. Hâlbuki akademi en çok açık fikrin savunulması gereken, en çok böyle, böyle bir iddia var, buna da bir bakalım denilmesi gereken yerlerden biriyken maalesef sanki, bir kutsal kitapmış gibi, sanki bir dinmiş gibi skolastik bir düşünceye kendisini sürüklüyor. Bu anlamda, bana da ilginç gelmiştir hep. Neden böyle bir tavır takınıldığıyla ilgili. Valla ben bir bilim dine mi dönüşüyor diye bir video yapmıştım. Orada da tam senin dediğin noktaya Hı parmak hı. basmak istedim. Hatta bilim karşıtı olduğunu düşünen bazı kişiler de sert yorumlar yapmıştı. Halbuki hiç alakası yok. Bilim dediğin gibi açık fikirlikte her şeyi sorgular. Ya olabilir mi sorusu her daim kalmalı. Şimdi öyle bir hale geldik ki arkadaş, fonlanan bilim ne diyorsa insanlar onu Allah'ın emri gibi görüyorlar ve onun dışına çıkamazsın. Araştıramazsın, sorgulayamazsın. Ya ne oluyoruz? Bu hani radikal dinci yaklaşım vardır ya, sorgularsan seni keserim, dinden çıkarsın filan gibi. Ya biz bilimde de sorgulayamayacaksak, felsefede sorgulayamayacaksak ne de sorgulayacağız arkadaş? Bu kadar neden kısıtlıyorlar bizleri anlamıyorum ve bu gitgide de artıyor dikkat edersen. Ama neyse ki internet filan sayesinde alternatif antitezler de artıyor. Özgür bilim artıyor diyelim daha doğrusu. Şimdi tekrar Anunnakiler konusuna dönelim o zaman. Dedin ki benim anladığım kadarıyla senin söylediklerinden en azından, Anunnakilerin nereden geldiği tam olarak belli değil. Tabii bütün bunları biz şu anlamda tartışıyoruz değerli izleyiciler. Sümerlerin, bu iddialarının gerçek olma ihtimaline karşı bunları tartışıyoruz. Yani, bunlar gerçekten yaşanmıştır, yaşanmamıştır tartışması ayrı bir şey. Eğer bunlar yaşandıysa nedir, ne değildir bunu anlamak, noktasında biraz bunu tartışıyoruz. O dipnotu da düşelim ama, sorumuzu öyle sormuş olalım. Hakikaten nereden geldiklerine dair, bir işaret var mı en azından net olmasa da? Ya mitlerde şöyle bir şey var tabletlerde. Anunnakiler An ve Ki'nin soyundan gelen göksel krallar diye geçiyor. Şimdi bu An ve Ki ne desen kimileri diyor ki işte Anu diye bir varlık vardı. Anunnakilerin kralıydı. Onun soyu. Ama daha rasyonel düşünürsek An dediğimiz şey, An ve Ki dediğimiz şey aslında fiziken de açıklayabileceğimiz kanunlar gibi. Mesela Kadir Mutlak Yaratıcı videosunda ona değinmiştim. An sanki bilimin şu an dediği kuantum alan teorisi gibi her şeyi kapsayan bir güç. An. Ki ondan sonra ortaya çıkan fiziksel yasalar gibi çevrilebiliyor. Yani bu ikisinin birleşimi doğal süreç sonucu göksel bir kral soyu olan Anunnakiler gelmiştir gibisinden bir sonuca varılabiliyor. Şimdi Türkiye'de herkes taraf tutmayı sevdiği için Anunnakiler konusunu açınca insanlar şey diyor bazen. Ya uzaylıya mı tapınıyorsun? Ya böyle bir saçmalık olmaz tabii. Uzaylıya tapınacak halimiz yok. Sonuçta bir yaratıcıya inanıyorsak, inanıyorsanız ya da onları da birisinin yarattığını, bir gücün yarattığını bilmemiz lazım. Buradaki Anunnakiler sadece dünyaya gelmiş benim anladığım kadarıyla, çünkü göksel bir ırk olduğuna dair bastırılıyor tabletlerde de. Gelişmiş bir ırk olsa gerek. Çünkü Evet. adamların fiziksel ihtiyaçları var. Hatta insanı yaratma sebepleri de bu fiziksel ihtiyaçların karşılanması. Kendileri çalışmak istemiyorlar. İgigilerden bahsediliyor bir. Ama o kadar da zannettiğin kadar çok bahsedilmiyor İgigilerden tabletlerde. Onlar isyan ediyorlar güya. Çünkü onlar da bir tanrısal soy. Anunnakiler kadar yüksek olmasalar da bir tanrısal soy diye geçiyorlar. Göksel soy. Onlar isyan edince diyorlar ki biz bari tamam ayak işlerimizi yaptırmak için bir alt tür yaratalım, tasarlayalım. Bu yaratmak da kitaplardaki gibi ol deyince ol tarzı bir yaratmak değil bu arada, yanlış anlaşılmasın. Bir süreci Adamlar var. bilimsel çalışma yapıyorlar. Tabii. Başarılı oluyor, başarısız oluyor. En sonunda bir tutturuyorlar kıvamı. Öylelikle de insan yaratılmış oluyor. Orada biraz ben şeye benzetiyorum. Tabii işin teolojik tarafıyla da, bakıp değerlendirmeye çalıştığımızda İgigilerin sanki böyle cinlermiş gibi, bir hissiyata bürünüyor insan en azından. Çünkü hep şey vardır ya işte, bilhassa İslam literatüründe, insandan önce cin yaratıldı diye bir algı vardır ya. Ve hatta Kur'an'da birçok mesajda işte ben sizi kulluk edesiniz diye, ben insanları, işte cinleri ve insanları bana kulluk etsinler diye. Aslında Evet. kulluk kölelik demek. Yani kul, Evet. köle, birbiriyle eşdeğer kavramlar.
Dolayısıyla sanki oradaki İgigleri de işin İslami literatür tarafıyla baktığımızda biraz cinlere benzetiyorum. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun bununla ilgili? Abi kul kavramına birazdan tekrar gelelim. O önemli çünkü. Cin Hı. olayı da, şimdi cin dediğimizde nedense yine hemen aklımıza şey geliyor. Garip grup yaratıklar. Halbuki cin çok geniş bir çatı kavram. Hem de bayağı Hı. geniş yani. Şimdi cin örtülü demek, gizli demek. Aynı zamanda buralardan olmayan, yabancı demek, görülemeyen demek. Yani aşırı şeyi kapsıyor. Eskiden mikroplar için de cin diyenler varmış. Yani Hı. tam olarak tabii bilim gelişmediği için mikrop diyemeyiz ama bir hadis vardı. Çöplüklerin etrafında dolaşmayın, oralar cinlerin yeridir filan diye. Yani Evet. oradaki çürümüşlüğü anlatmak için, bakteriyi filan bir nevi anlatmak için cin deniliyor. Arabistan'a, Mekke'ye o zamanlar dışarıdan gelenlere, kavimlere ya da ticaret yapanlara cin deniliyor. Bu dünyadan olmayanlara cin deniliyor. Bu ruhani boyuttan, üç boyutlu evrenden olmayanlara da cin deniliyor. O yüzden cin çok geniş bir kavram. Ama Evet. dediğin yine doğru. Ee, Bir alt grup olarak cinleri alıp Anunnakileri de Göksel Kral diyor ya, burada da konumuz melek, maliklere geliyor işte. Onların bir alt kademesi olarak da algılamak bir tık daha mantıklı geliyor eğer dinlerle bağdaştırırsak. O zaman ben hiç o tarafı uzatmayayım. Daha ileride soracaktım ama böyle sen bir pas attın bana orada. Şimdi geçenlerde de bir programda tartıştık. Aslında ara ara bunları tartışıyoruz. Hı hı. Kur'an'da bir sahne anlatılır ya, işte Adem'in yaratılışını, yani ilk Evet. insanın yaratılışını anlatılan bir sahne vardır. Çok kalıplaşmış olarak şöyle özetleyebiliriz. İşte Allah diyor ki ben bir insan yaratacağım. Ardından oradaki o mecliste bulunan herkes neredeyse buna karşı çıkıyorlar. Evet. Ve işte Allah daha sonra onlara yönelik işte neden yaratacağına dair ve işte neden daha iyi olacağına dair bazı argümanlar sunuyor. İşte Adem'e ilimleri öğretiyor Hı vesaire. hı. Ve ardından melekler diyor ki tamam, biz inandık, problem yok. Tek kişi müstesna, orada şeytan istisna olarak kalıyor ve o inanmıyor. Şimdi bu sahne bana hep acayip gelmiştir. Yani çocukluğumdan beri ben bu kısmı okuduğumda sürekli kafamda bir şeyler farklı bir noktaya evriliyor. Anlatılan sahne öyle bir şey ki sanki ya teşbihte hata yok derler ya, teşbihte hata yok, öyle söyleyelim. Bir kral var ve Evet. kral divan heyetini toplamış, çok önemli bir kararından bahsedecek ve o kararla ilgili divandakilerin fikirlerini alacak ama fikirlerini alsa bile yine kendi bildiğini yapacak. Evet. Ve böyle bir sahne insanın gözünün önüne getiriyor. Fakat biz teolojik olarak da baksak, İslami literatür olarak da baksak, Tanrı herhangi bir yerden münezzehtir, herhangi bir tartışmadan münezzehtir. Tanrı zaten bir aşkın varlık suretiyle düşündüğümüzde aslında her şeyden, herkesten, her sıfattan münezzehtir. Aynen. Belki her şeyi kapsar ama yarattığıyla bir tartışma içerisine girmek, bu kısımlar hiç böyle kafama oturmuyordu. Fakat bu Anunnakiler hikâyesi, ardından İbn Arabi'deki yaptığım okumalar, işte onun bir aşkın varlık tasarımı vardır mesela. İşte orada ikiye ayırır. Bir aşkın varlıktan bahseder. Bir de bugün bizim çoğumuzun Allah Tanrı olarak bildiği bir varlıktan bahseder. Böyle ikiye ayırır sanki orada. Bütün bu okumaları birleştirdiğimde kafamda bir şeyler daha da oturmaya başladı. Şimdi senden bu hikayenin özelinde konuştuğumuz konu bağlamında yorumlarını merak ediyorum. Sen ne düşünüyorsun? Bak, senin dediğin olayda, o göze biraz saçma gelen olayda daha da saçma bir şey Hı hı. var. Meleklerin filan bu tanrı varlığına itiraz etmeleri. Yani Evet, ya da şeytanın karşı çıkması. Arkadaş sen kimsin? Yani tabii. demin dediğin gibi kadiri mutlak bir yaratıcıdan bahsediyorsak, tasavvuf ehlinin söylediği gibi, adamlar zaten bak Allah'tan ziyade kadiri mutlak yaratıcı kavramını daha çok kullanıyorlar. Evet, Çünkü evet. dediğin ikiye bölünme tasavvufta çok net oluyor. Evet, dediğin gibi bir Rab var, bir kadiri mutlak var. Şimdi Hı bu hı. sembolizmleri ayırmak lazım. Biz şimdi bunu dediğimiz zaman bazen sana da denk geliyordur yorumlarda. Ya Allah hakkında nasıl böyle konuşursunuz? Ateist misiniz falan. Ya ben şahsen inançlı bir insanım. Milletin inancına da karışmam. Ama bu konulara derinlemesine girdiğimizde Allah'la, Rab'la, El-İlah'la, Eloha'yla kadir mutlak yaratıcı gerçekten bir yerde ayrılmaya başlıyorlar. Evet. Çünkü birisi sembolik, daha insani bir varlık olarak kalıyor.
Diğeri dediğin gibi her şeyi tasarlayan, her şeye hükmeden bir güç olarak kalıyor. Şimdi deminki yaratılışa gelirsek de dediğin gibi Allah Adem'i yaratacağım diyor. Melekler itiraz ediyor öncelikle. Bu arada şeytandan evvel melekler itiraz ediyor. Biz sana Tabii, yetmiyor tabii, muyuz? tabii. Neden Hani filan. hep melekleri de bize şey demişlerdi ya, işte melekler robot gibidir, düşünmezler, sadece emri uygularlar falan filan. Hani robot gibiydi ya? Kur'an'da meleklerin itirazından bahsediyor. Evet. Hem Bir de de Tanrı'ya. bir de zaten Kur'an'da bu meleklerin halk arasında bilinen vasıflar aslında yazmıyor. Yani nurdan yaratıldılar, bilinçleri yoktur, Hı, sadece itaat ederler. Kur'an'da böyle şeyler yazmıyor. evet, Kur'an'da Allah'ın emirlerine uyarlar ve ondan korkarlar yazıyor. Bak bu korkarlar da evet. ilginç bir olay. Korkarak emirlere uyarlar yazıyor. Neyse melekler itiraz ediyor. Dediğin gibi Allah onlara derdini anlatıyor. Anlaşıyorlar. Şimdi iblis esas şeytan da demeyelim. Şeytanla iblisi ayırmak da lazım. Onu da Doğru, doğru diyorsun. çünkü şeytan bir grup, iblis o grubun başı gibi bir şey. Başı. Bak burada da demin dedin ya cinler farklı bir grup mu diye. Aslında şeytanlar diye bir farklı grup daha var bu arada. Evet. Yani yukarılarda bayağı bir grup var. Bu teolojiye girersek eğer bayağı bir grup var. İtiraz ediyorlar. Sonra işte orada bir yine güya koca her şeyi yaratan yaratıcı şeytanla bir pazarlığa girişiyor. Hadi elinden geleni yapma filan. Günümüz sistemi doğuyor ondan sonra. İyi ile kötünün savaşı bir nevi doğuyor. Bana bu da biraz sığ bir anlatım olarak geliyor ya. Ve bunu dediğin gibi bir mutlak yaratıcıdan ziyade Anunnakiler gibi göksel hiyerarşiye bağladığın zaman taşlar yerine oturuyor. Çünkü öbür türlü bana biraz şey gibi ya terbiyesizlik gibi geliyor. Koca kadir mutlak yaratıcıyı böyle şeytanla didişen, meleklere derdini anlatmaya çalışan bir varlık olarak göstermek biraz küçültücü geliyor bana. Ben de benzer şekilde düşünüyorum. Yani işi dediğim gibi teolojik olarak da ele alsanız, felsefi olarak da ele alsanız hepsinde çıkan nokta aslında aynı. Yani ne demek yarattığıyla yaratanın tartışması. Bu çok aslında derin bir mevzu ama tabii biraz şeyle de ilgili. Okumalar yapmayla vesaireyle de ilgili. Dediğin gibi bazıları bizi bu konuda eleştiriyorlar. Nasıl böyle bir düşünceye bürünebilirsiniz? Ama hayır yani Kur'an gayet açık bir kitap bence. Bunlardan bahsediyor, açık açık bahsediyor. Fakat biz sanki bir şeylere kodlanmış gibi farklı bir yerde konumlandırıyoruz bunları. Ve bütün bu Kur'an'daki sistemden yine baktığımızda işte Allah diye bir kavram kullanılıyor, Rab diye bir kavram kullanılıyor, o diye bir kavram kullanılıyor, biz diye bir kavram kullanılıyor. Bütün bunlar özelinde de düşündüğünüzde aslında bambaşka bir nokta çıkıyor karşınıza. Ve sanki şöyle bir tablo var. Yine teşbih yapalım. Evrende hani şey olarak söylemiyorum bunu sadece işte Galaktik Federasyon falan filan böyle bir film sahnesi gibi de hani küçültmek istemiyorum olayı ama Evet. sanki evrende farklı farklı ırklar var ve bu farklı ırklardan bazıları çok gelişmiş ve evrenin işleyişiyle ilgili bir sistem oluşturmaya çalışıyorlar. Ve ara ara bunlar toplanıp en azından bu ırkların başındaki olan belki lordlar gibi tanımlayabileceğimiz kişiler toplanıp çeşitli kararlar alıyorlar, tartışıyorlar vesaire. Kur'an'da sadece Kur'an'da da değil hatta Tevrat'ta da bunu sıklıkla görebiliriz. İncil biraz daha farklı. İncil, Tevrat ve Kur'an'dan bana hep biraz daha şey gelmiştir. Daha farklı gelmiştir. Tevrat ve Kur'an'ı mesela birbirine o konuda daha anlatım tarzı bakımından ve verdiği bilgiler bakımından daha farklı görürüm ama Evet. sanki böyle bir sistem var ve bunlar bu evrendeki çeşitli ırklar bir yaratıcıdan, bir kadiri mutlaktan, bir aşkın varlıktan haberdarlar. Ama Evet. onu görmemişler. Yani bir şekilde haberdarlar fakat onu görmemişler. Artık o haberdar olma şekilleri gelişmişlik düzeyleriyle mi ilgili? Bunu bir şekilde farklı bir yöntemle keşif mi ettiler? Orasını bilmiyorum. O daha belki derin okumalarla sağlanabilecek bir nokta ama karşılaştığımız tablo Kur'an'da da Tevrat'ta eski ayette de gördüğüm benim en azından bu. Burada sana katılıyorum. Bu özellikle eski medeniyetler bir çizgi çekmeyi iyi becermişler. Sadece biraz karmaşık Hı hı. anlatmışlar. Daha sonra gelenler o karmaşayı anlamadığı için ikisini birleştirmişler bence. Çünkü Hintlilere bakıyorsun, Brahman diye bir şeyden bahsediyorlar. Bu bir güç. Evet. O güçten daha sonra tanrılar çıkıyor. Mısırlılara bakıyorsun, eski ilkel denizlerden bahsediyor. Durgun bir denizken bir dalgalı bir form olarak anlatıyorlar onu. Maddeleşmeye başlıyor ondan sonra evren oradan.
Ya işte diyorum ya, bu sicim teorisine falan girmeye başlarız bunun derinliklerini dinlersek. Adamlar bunu nereden biliyorlardı ben de bilmiyorum. Ama ortak anlatı hep aynı. Bütün evren daha var olmamışken durgun bir enerji vardı. O enerji bir şekilde, işte orada tanrısallaşıyor zaten olay. Ee, Tanrı'nın ya da yaratıcının gücüyle maddeleşti ve bildiğimiz anlamda evren oluştu. Bu yüzden evrendeki her şey yaratıcıya bağlıdır'a getiriyorlar. O bizim daha sonra dediğimiz Zeus'lar, Poseidon'lar, Anunnakiler filan hepsi bu düzenin içinden oluşan canlılar. Tanrı değiller yani. Canlılar. Evet. O çizgiyi iyi Nuh, çekmek tufa lazım. Nuh tufanına da geleceğim birazdan. Hı hı. Orada da böyle çok acayip bir tablo var ama ondan önce şunu sorayım. Birçok farklı medeniyetin destanlarına, efsanelerine, mitlerine, kutsal metinlerine baktığımızda ortaklaşan bazı hikayeler görüyoruz. Ve bu hikayelerin gidişatı neredeyse birebir aynı. Sadece yerler değişiyor, zaman değişiyor, isimler değişiyor. Hatta bazen isimler bile birbirleriyle çok yakın oluyor falan böyle. Fakat sanki insanlığın ortak bir hafızası var ve bu hafıza hikayeler bazında en azından korunmaya çalışılmış. Anlatıla anlatıla mı artık farklı şekillerde mi bilmiyorum. Korunmaya çalışılmış. İşte bunlardan bir tanesi çok bilindik olan Nuh Tufanı. Onun detaylarını birazdan konuşuruz ama öncelikle bununla ilgili de düşünceni merak ediyorum. Hakikaten bir ortak hafıza var mı sence? Yani böyle geçmişte belki binlerce, belki milyon yıl önce yaşanmış olan olaylarla ilgili insanlığın farklı bölgelerde devam ettirdiği ortak bir hikaye var mı? Ya ben bu olayda katılıyorum. Hatta şöyle diyeyim. Bir peygamberler diye bir video yapmıştım. Peygamberler nerede? Orada da bu sorunsala aslında parmak basıyorum. Şimdi dediğimiz gibi modern yaklaşımlar, teoloji ya da akademi diyelim, tamamen ikiye ayrılmışlar. İki farklı kutup. Ortasına bakmıyorlar. Şimdi adam diyor ki, birincisi peygamberleri araştırıyor. Tarihteki o medeniyetlerin kayıtlarını araştırıyor. Uymuyor İsrailat kaynaklarıyla ya da sonradan gelen İslam kaynaklarıyla tarihler uymuyor. O krallığın o dönemde mesela İbrahim peygambere dair bir kaydı yok. O zaman diyor ki İbrahim peygamber yok. Şimdi ben buna katılmıyorum. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz denir ya. Bu kadar büyük bir literatüre yok demek ciddi bir yaklaşım. Ya peygamberler bizim bildiğimiz zamanın dışında yaşadılarsa, kayıtlardan önce yaşadılar da farklı Hı hı. farklı isimleri biz zamanla İbrahim yaptıysak, Yusuf yaptıysak, Yunus yaptıysak, bence olaya böyle yanaşmak daha doğru. Bunun sana şöyle bir örneğini vereyim. Ortak sembolizme de oradan bağlayacağım. Şimdi Nemrut'un İbrahim peygamberi ateşe attığı anlatılır ya. Evet. Şimdi Nemrut karakteri aslında bu Adıyaman civarında kurulan krallıktaki Nemrut diye birisi yok. Kralın adı bambaşka. O Hı hı. krallıkta İbrahim peygamberle ilgili bir bilgi de yok. Bu ateşe atılma, sonra o mucizelerin gerçekleşmesi falan da yok. Ama geriye gidersek Babil'in tanrısı Marduk'a itiraz edenleri attığı ateşten bir kazan var. Hatta oradakiler tövbe mi ne ediyorlar? Marduk kıyamayıp ondan sonra o kazanı şeye çeviriyor, suya çeviriyor ateşten kazanı. Yani böyle hikayeler aslında binlerce yıl öncesinin hikayesi. Ve daha da gidiyor. O yüzden ben şu soruyu soruyorum. Acaba bizim İbrahim peygamber dediğimiz kişi çok 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 öncelerde yaşadı da biz daha sonra bu anlatıları tarihe bir şekilde sıkıştırmak için mi ekledik? İşte burada da ortak hafızaya gidiyoruz. Benim fikrimi sorarsan tufandan önce bir ortak medeniyet vardı. Bu dünya çapındaki sembolizm bağlantılarını ben oraya bağlıyorum. Bir Hı hı. yerde bu tufanla beraber bu film koptu. Bağlar koptu. Ama sembolizmler, inanışlar kaldı. Daha sonra insanlar medeniyeti tekrar kurarken peygamber dediğimiz bilgeler, haber verenler, elçiler bu eskinin hermetik inancı diyebiliriz. Bu esas yaratıcı vardır. Kalan her şey onun parçasıdır inancını dönem dönem yaymaya çalıştılar bence. Fakat ne yazık ki hikayelerin çoğunu biliyorsun genelde ölümle biter. İnsanların işine gelmedi. Peygamberleri ya öldürdüler ya o dönem dinlediler, sonra yine yozlaştılar. Yine putperestliğe gitti olay. Yine sembolizme gitti. Evet. Halbuki bu hermetik inançlara bakarsak, tasavvufa bakarsak sembolizm pek yoktur. Öz vardır. Öz anlatımı, öze inanın, ayrımlardan kaçının, bağlayıcı güce inanın filan. Ama bu felsefeyi kabul edersen yönetimsel sistemleri de yıkman gerekir. Yani Çok doğru. merkezi yapıları yıkman gerekir. Çünkü insanı bireysel olarak aydınlanmaya iten felsefeler bunlar. Ve birileri senin bireysel olarak aydınlanmanı istemezler. İşte ben peygamberleri böyle görüyorum. O ortak akıldan gelen, ortak geçmişten gelen esas inancı yaymaya çalışan kişilerdi.
Fakat zamanla bu kişilerin yine üstü örtüldü, yozlaştırıldı fikirler ve günümüzdeki haline geldi. Ya İslam videosunu yaparken gördüğüme ben çok şaşırmıştım. Hz. Muhammed öldükten hemen sonra Emevilerin devreye girmesiyle beraber yani adamın geçmişini siliyorlar. Yeni bir İslam tasarlıyorlar kendilerine göre. O yüzden Evet. seninle o gün sohbet ederken de konuştuk ya, Hz. Muhammed yaşarken kişisel hayatına dair bilgileri tartışmak bana anlamsız geliyor. Çünkü Emeviler öyle bir baskıyla bunu dizayn etmişler ki bence o bilgiye ulaşabildiğimizi bile zannetmiyorum ben. Adamlar yolları tıkamışlar kendi imparatorluklarını güçlendirmek için. Çok doğru. Yani burada ben de yaptığım okumalarda karşılaştığım tablo şu. Belki Abbasiler için tartışılabilir bir miktar. Evet, o bir miktar 4 halife tartışılır. dönemi için yine aynı şekilde ama Emeviler kesin ve net. Yani bunu reddetmek tarihi de reddetmek anlamına Aynen. bence gelir. Emeviler İslam'ı tamamen siyasi bir güç, bir hegemonya yaratmak için kendilerine göre tekrar yorumlamış, yorumlatmış ve karşı çıkanları da maalesef çok olumsuz sonuçlanacak şekillerde yok etmişlerdir. Evet. Yani bunu hiç tartışmanın bile bir manası yok. Yani Emeviler iyidir, kötüdür tartışması falan filan bile ona bile girmiyorum. Buradaki ben bir olguyu bir tespit olarak ortaya koyuyorum. Bir de söylediğin şeylerden biri daha dikkatimi çekti. Dedin ki insanlar hemen yozlaşmaya çok meyilli olmuşlar. Bu minvalde bir söz söyledin. Çok bariz bir örnek var. Yani sen de çok iyi bilirsin. Hatta belki videosunu da yapmışsındır. Benim şimdi anımsayamadım. E, Musa'nın hikayesinde, anlatılan hikayesinde biliyorsun bir altın buzağı hadisesi var. Evet. Yani çok net bir şey. Ya gözünüzün önüne getirin değerli izleyiciler. Musa kavmine diyor ki siz burada bekleyin. Ben gidiyorum Tanrı ile görüşeceğim ve size onun emirlerini getireceğim. Ve çok uzun bir süre de değil. Yani işte çeşitli literatürlerde 40 gün denen var işte vesaire böyle günler yani çok böyle çok uzun olacak bir süreç de değil. Ve kavmini kardeşi Harun'a emanet ediyor. Ardından Tur Dağı'na gidip Tanrı ile görüşmeye oraya çıkıyor. Fakat daha gider gitmez kavminden şöyle talepler gelmeye başlıyor. İşte Harun'a. Ya biz şimdi ne yapacağız? İnancımıza nasıl sarılacağız? Böyle bir şey endişesi içerisinde. İşte bize bir şey yap, biz ona tapınalım, şöyle olsun, böyle olsun. Burada bir ince nokta var yalnız. Kur'an-ı Kerim'de o kişinin, o altın buzağı yapan kişinin Samiri olduğundan bahseder. Eski ayette Harun olduğundan bahseder. O ince ayrımını söyleyelim ama hikaye özünde aynıdır. Ve ardından işte Kur'an'a göre Samiri altınları toplar ve bir buzağı yapar. Hatta buzağı da öyle bir tasarlar ki işte bir arkasından bir delik açar, bir de ağzından bir delik açar. Böyle rüzgar arkadan girer, ağzından çıktıkça böyle buzağı bağırır falan böyle rüzgarın şeyiyle öter. Ve Musa'nın kavmi de bu altın buzağa tapmaya başlar. Bu altın buzağı bu arada hala sembol olarak kullanılır. Nerelerde kullanılır? Daha çok ticaret merkezlerinde kullanılır. Hatta İstanbul'da da bununla ilgili geçmişte bunun haberini yapmıştık ama tabii şimdi bir özel bir şirket olduğu için adını vermeyelim. Bir bankanın e, bahçesinde altın buzağı heykeli vardır mesela. Bu sadece bize Türkiye'de olan bir şey değil. Dünyanın farklı yerlerinde, ticaret merkezlerinde bunu görebilirsiniz. Dolayısıyla böyle bir hikayeden bahseder ve Musa tekrar kavminin yanına geldiğinde şok içinde kalır. Bence orada şok içinde kalmasının sebebi şu ya arkadaş 5 dakika bıraktım sizi ya. Evet. Nasıl bu kadar çabuk sapıtabilirsiniz? Ben bu noktayı çok önemsiyorum. O yüzden senin söylediğin o sözden sonra direkt aklıma bu hikaye geldi. Bilmiyorum eklemek istediklerim var mı? Ben o hikayeye değil de daha kökenine ekleyeyim. Şimdi Hı hı. Tevrat'ı okuyanlar varsa sık sık Rab kavramını görmüşlerdir. Rab Evet. yönetici demek. Efendi demek. Ama Tevrat'ın Rabbi çok sert bir Rab. Asar, keser, mahveder, kıskanır, sinirlenir. Böyle saçma sapan bir varlık yani. Böyle bir kadir mutlak yaratıcıya hiç uymayacak bir varlık. Şimdi Rab kavramını ben de kökenini merak ettim. Nereden geliyor bu Rab olayı? Şimdi Tevrat'tan evvel, Yahudilikten evvel en geriye gittiğimizde Sümerler'de de Rab kavramı var. Ve en kelimesiyle tanımlanıyor. Mesela Enki, yeryüzünün Rabbi. Enlil, Evet. rüzgarların Rabbi diye. Yani oradan yola çıkarak ben şu mantaliteyi geliştirmeye başladım.
Şimdi demin dedim ya, tufan öncesi Anunnakilerin de bir mutlak kavrama inanıyorlar. Büyük ihtimal dediğim gibi bir tek yaratıcı inancı olabilirdi. Daha sonra o kopuşla beraber insanlar felsefeden uzaklaştılar. Sembollere tapınmayı severiz. Sen demin dediğin gibi. Bu Anunnakileri, o kapsayıcı kuantum alan diyebileceğimiz kapsayıcı varlıktansa elle tutulur, gözle görülür Anunnakilere değer vermeye başladılar bence. Ve onları Rabler edinmeye başladılar. Kendilerine yönetici. Onlara tapınmaya başladılar. Ziguratlar kurdular, kurban vermeye başladılar. Bu ibadetlerin çoğunun kökeni de zaten buradan çıkar. Yani kula kulluk etmeye başladılar diyebiliriz zamanla. Sonra Evet. o kavram gitgide işte Rab kavramı, yönetici kavramı Firavunlara yansıdı. Tevrat'ın Rabbine yansıdı filan derken İslam'a da yansıdı. Hatta Muhammed Peygamber diyor ya, Allah'tan başkalarını Rab edinmeyin. Tek Rabbiniz Allah olsun. Yani artık şu geçmişi bir bırakalım. Birleşmiş tek bir ortak noktaya yoğunlaşalım demek istemiş. Ama bir kez daha öldükten sonra olay nerelere saptı Emeviler yüzünden bilemiyoruz. Maalesef. Yani dönüp dolaşıp aynı putperest doğamız her daim kendini belli ediyor işte ya. Evet. Burada sanırım insanın da böyle bir tapınma ihtiyacı ama yanlış şeye tapınma. Yani senin de söylediğin gibi peygamberlerin birçoğunda bakıyoruz. Karşılaştığımız tablo şu. Tanrı'dan başka ilah edinmeyin. Tanrı'dan başka kimseye tapmayın. Yani burada Tanrı ifadesini kullanma sebebim farklı dinlerde farklı isimlerle adlandırıldığı için bir ortak kavram olarak kullanıyorum. Sadece ona tapın. Sadece ona kulluk edin. Sadece ona kölelik edin. Başka kral tanımayın falan böyle. Kralları, her şeyi böyle insanı yönetmeye talip olan her şeyin reddedilmesine yönelik bir anlatıdan bahsediyoruz. Bunu görüyoruz. Fakat maalesef yine her peygamberin ardından tekrar bu sistemlerin yaygınlaştığını, tekrar insanların kula kulluk ettiği dönemlere girdiğine şahitlik ediyoruz. O yüzden çok çok ilginç bir nokta. Ve burada şunu da sorayım sana. Yine Anunnaki hikayesine döndüğümüzde. Enki ve Enlil olarak Anunnaki hikayesinde en sık duyduğumuz iki isim. Enki ve Enlil. Bunlar arasında da sanki bir mücadele var. Ve bu mücadelenin ortasında kalan işte bir iblis var, insan var. Burayı nasıl görüyorsun? Burayı nasıl anlamalıyız? Yani bu mücadele nereden öte geliyor? Şimdi bu tabletlerde yazana baktığımız zaman Enlil ile Enki ilk başta bu insanın yaratılması olayı var ya, köle alt ırk. Tamam, buna bir Evet. karar veriyorlar ve insan yaratılıyor. Fakat anladığım kadarıyla biraz daha bilinçsiz şekilde yaratılıyor. Daha itaatkar, daha Hı hı. tanrıların sözüne gelen, pek düşünme yetisi olmayan. Ama Enki bilim tanrısı aynı zamanda. Adam bilim adamı gibi yanaşıyor, merak var. Kendi özünden katarak bir üst seviye insan tasarlamaya başlıyor. Adem dediğimiz varlığın işte doğuşu. Adapa dediğimiz o mu Aynen, tam Adapa. olarak? Bu bilinçli varlık doğup üreyince Enlil onları görüp acayip sinirleniyor. Diyor ki sen diyor bizim gibi olacak bir varlık yaratmışsın. Bu yasak diyor. Bak burası çok önemli. Bizim gibi Evet. olabilecek bir varlık. Daha sonra bu varlığın, çünkü o uyarıyı Tevrat'ta da göreceğiz. Onu da anlatacağım birazdan. Orada ilk çatışma başlıyor. Neyse, daha sonra bu Anunnakilerin ilginç yanı, çolukları oluyor, çocukları oluyor. Dünyanın çeşitli bölgelerine o çocuklarını dağıtıyorlar. Enki'nin oğlu da Marduk var. Babil'in kralı. Biraz da hırslı bir kişi kendisi anlatılanlara göre. Daha fazla güç kazanmak için işte Enlil'le çatışıyor. Enlil'in çocukları başkasıyla çatışıyor derken bir tanrılar savaşı yaşanıyor. Bu sadece bu arada Sümer mitolojisi değil, bunu Hint mitolojisinde filan da görürüz. Tabii, tabii, İşte tabii. hatta tanrıların kullandığı silahlara kadar yazar. Mohenjo-Daro şehrini anlatayım ben sana bu aralıkta hemen. Hint destanlarında bir nükleer silahtan bahsediliyor. Atılan bir ok durdurulamıyor. Patladığı yerde binlerce güneş etkisiyle yanıyor. Herkesi yakıyor, kül ediyor. Arkeologlar Mohenjo-Daro diye bir şehir buluyorlar. Yıllar sonra, binlerce yıl sonra. Şehirde insanlar birbirine sarılmış kemikler halinde bulunuyorlar. Ve baktıkları zaman radyasyon oranı inanılmaz yüksek ve toprak camlaşmış. Yani ya meteor düşmüş olabilir ya nükleer bomba patlamış olabilir. Meteor krateri de yok. Bir de meteorun radyasyon değeri farklıdır nükleer bombadan. O da yok. Yani gerçekten orada teorik olarak bir nükleer bomba patlamış. Ama bu nasıl olabilir? Sonuçta normal tarihse bakarsak imkansız bir şey. İşte o yüzden mantığın çeliştiği yerdeyiz. Ama destan bunu anlatıyor. O silahlar vardı ve kullanıldı diyor. Şimdi böyle keşifler
oldukça insan şunu düşünüyor. Demek ki destanların doğruluk payı sandığımızdan daha yüksek olabilir. İşte buradan da yola çıkarak tekrar Enki ve Enlil'e döneyim. Bu kavga esnasında tarihte iki figür, iki sembolizm doğmaya başlıyor. Bir insanı sevmeyen Enlil, iki insanı seven Enki ve onu tasarlayan. Zamanla Enlil tabii daha üst bir varlık olduğu için hiyerarşide sanki benim gördüğüm Tevrat'ın da ortaya çıkmasıyla beraber yaratıcı olarak Elohim, Eloha olayı Enlil'in özelliklerini taşıyormuş gibi geliyor ve Enki sanki bugün günümüzde şeytan dediğimiz varlığa evrilmiş gibi gözüküyor. Çünkü Evet. şeytanın da tarihi ilginç. Şimdi baktığımız zaman Hristiyanlıkta Lucifer vardır. İşte kötü varlık falan ya. Lucifer Işık dediğin getiren. ışık getiren demek ya. Yani hep iyi tanımlarla yapılan bir varlık. Nasıl kötü olabilir? Yunan mitolojisinde Apollon vardır mesela. Ateşi veren insanlara. Bu nasıl kötü varlık olarak sonradan lanse edilebilir? Yani bir zamanların iyisi esas tanrıya baş kaldıran daha düşük tanrı, insanın yanındaki tanrı zamanla dinlerde şeytanlaşmış gibi gözüküyor sanki. Bu ilginç bir olay. Evet. Benim de dikkatimi çekiyor bu konu. Bak bir de nükleerden bahsettin değil mi? Yani bir hikayeden bahsettin ve burada yani birebir aslında anlatım bunu gösteriyor bize. Ben bir de bunu şeyde görmüştüm. Hatta Atlantis videosunda da bahsettim. E, At kavminin yok edilişinde mesela. Evet. At kavmini ki ben At kavminin Atlantis medeniyeti, Atlantis uygarlığındakilerin kavmi olduğunu düşünürüm. Çünkü isim olarak benzemesinin yanında Atlantis birbirine bir şey olarak da uygundur. Sanki birisi Romalılarda, Yunanlardaki adı, diğeri bu taraftaki adı gibi bir nokta var. Detayları videoda izleyiciler görebilirler. Ama orada şu nokta. Onların yok edilişinde şöyle bir tabir kullanıyor bak. Öyle bir kasırga ki üzerine uğradığı hiçbir şeyi bırakmıyor. Mutlaka onu kül ediyordu diyor. Fakat bu çevirinin farklı meallerindeki şeye de baktığımızda farklı meallerde şöyle bir ifade de geçiyor. Onu kül ediyordu kısmı var ya, çürütüyordu, çürümüş kemiğe çeviriyordu gibi Hmm. bir anlam da çıkarıyor. Yani o öyle bir çevirisi de var. Ve o anlattığı sahneyi değerli izleyicilerimiz açsınlar, o meallerden baksınlar. Anlattığı sahne nasıl bir şey biliyor musun? Sanki bir nükleer bomba atılmış ve bu nükleer bomba hani o sahne vardır ya nükleer bombanın atıldığı sahneler Evet. filmlerden veya işte şeylerden görürsünüz. İnsanları böyle her şeyi, tüm varlığı bir e, soyut, ruhsuz bir şeye çevirir böyle yok eder gibi böyle. Ama fiziken varlığı orada kalır, şeyleri yok olur. Yani canlılık tamamen yok olur. Böyle bir sahne birebir bahsettiği. O yüzden bu da ilginç gelmiştir bana hep. Senin söylediğin şeyden sonra aklıma o da geldi. Onu da ekleyeyim dedim. Şimdi diğer bir konu da buradan sonra geçmek istediğim Babil. Tekrar onun üzerine bir düşünmek lazım. Yani bu Babil Kulesi niye inşa edildi? Burada niye peşi sıra gelen bu olaylar yaşandı? Burası da bence ilginç bir nokta. Ben otomatik zaten sen girmesen ben girecektim o konuya çünkü Hı hı. oraya bağlanıyor olay. Şimdi Evet. Babil'in hikayesine bu arada insanlar bence Tevrat'ı okumalılar. Şimdi bir antisemitiklik Türkiye'de son yıllarda yükseldi ama Siyonizmle, Siyonist zihniyetle Yahudiliği çok da birleştirmemek lazım. Tamam Yahudilik de Hı hı. biraz dramatik bir din ama Siyonizm bambaşka bir şey. O yüzden bence Tevrat'ı okuyun. Çünkü zaten Kur'an'ın da tasdiklemek için indim dediği bir kitaptan bahsediyoruz. Tevrat'ı Evet. okuyun dememin sebebi de şu. Sanki bu tufan öncesi fantastik olayları Tevrat'ta çok daha iyi görüyorsunuz. Yani o aradaki kopuk dönemi Tevrat bir şekilde tamam biraz yarım yamalak olmuş ama iyi sunmuş. Ve Babil Kulesi'ni de Tevrat çok ciddi şekilde sunuyor. O konuya da şöyle girebiliriz. Tevrat'ta diyor ki bu tufandan sonra e, insanlar Nimrod önderliğinde, bu arada Nemrut dediğimiz karakter de bir isim değil, bir tanımdır. Nimrod isyan eden demek. Baş kaldıran demek. Yani baş kaldıran güçlü bir kişi, baş kaldırma sebebi de şu, biz artık tanrılara kölelik etmeyelim diyor. İnsan olarak diyor biz de yükselebiliriz. Biz köle değiliz. Biz neden onlara kölelik ediyoruz diyor. Bak burada da Kadir-i Mutlak ve Tanrı arasındaki çizgiyi görmemiz lazım.
Adam orada Evet. Kadir-i Mutlak'tan bahsetmiyor. Çünkü Kadir-i Mutlak yaratıcıyı tanımlayabilen bir din dünya üzerinde yok. Yani idrak ötesi bir varlık. O yüzden tanımlamaya Hakikaten girmiyor. üzerine düşündüğünde idrak da edemiyorsun zaten. Yani Edemezsin abi. Nasıl neyle edeceksin? Yani karşılaştırıp düşünebilirsin ki? ya bilimsel olarak bile yaklaşsan işte kuantum fiziğe giriyoruz. Onu da idrak edemiyoruz. Yani insanın beyni Evet. biraz kısıtlı, idrak edemeyiz. O yüzden bu sembolik tanrıya karşı savaşalım diyor. Ki muhtemelen de bahsettiği Anunnakiler, bu göksel varlıklardan bahsediyor. Ve kuleyi yapmaya başlıyorlar. Tevrat'ta da şöyle geçiyor. Tanrı insanlara baktı ve kuleyi yaptıklarını gördü diyor. İşte yine Rab olayına girdik bak, efendi yöneticiye. Ve diyor ki bunlar akıllanmayacak diyor. Tek dil konuşuyorlar çünkü diyor. Çok hızlı organize oluyorlar diyor. Ve bu gidişle bizim gibi olacaklar diyor. Ulan bunu nasıl bir tanrı der? Yani ve o yüzden saldırma kararı alıyor Babil Kulesi'ne. Melekler aracılığıyla saldırıyorlar. Yıkılıyor kule, lanetleniyor. İnsanların dilleri karıştırılıyor. Bu sembolik bir anlatı da olabilir. Şimdi bu konu hakkında çok soru soran var ama bu derin bir konu. Diller nasıl karışabilir olayı? Bir şekilde diller karıştırılıyor. Koparılıyoruz birbirimizden. O üniter yapımız ayrılıyor. Ve diyorlar ki bundan sonra bunlar kendi aralarında boğuşsunlar. Bizim gibi olamazsınlar hiçbir zaman diye bizi dağıtıyorlar. Ya bu çok ilginç bir yaklaşım ve bu İbrahimi dinlerin kutsal kitaplarının birinde yazıyor ya. Evet. Ve Çok iyi. gerçekten bugünkü duruma da baktığımızda insanlık sürekli birbiriyle mücadele ediyor. Evet. Yani ya binlerce yıllık tarihe bile baktığında krallıklar birbirleriyle mücadele ediyor. Hala bile savaşlara vesairelere baksana, yani bölüşlemeyen ne var? Dünya üzerindeki bütün kaynaklar insanlığın hizmetine verildi. Ve biz sürekli bambaşka şekillerde, bambaşka şeylerle savaşıyoruz yani. Şu yakın döneme baktığımızda bile Birinci Dünya Savaşı'nda milyonlarca insan öldü. Ama İkinci Dünya Savaşı 10 milyonlarca insanın ölümüyle Evet. sonuçlandı. Yani ve Allah korusun bir Üçüncü Dünya Savaşı'nın yaşandığı Düşündürme. senaryoyu tahayyül Yıkım. bile edemiyorum. Yani yıkımı hakikaten idrak bile edemez insan. Yüz milyonlarca insan herhalde bu sefer de hayatını kaybeder. Sanki hakikaten bir şey var, birileri var ya da ve insanlığı sürekli birbirine düşürüp çoğu da gereksiz boş sebeplerden ötürü birbirine düşürüp tabiri caizse böyle hani derler ya şeytana hizmet ediyor. Yani sanki böyle bir sahnede boğuşuyoruz. Halbuki biz insanlık olarak biz kendimize bakalım. Yani bizimle kim uğraşıyor acaba? Biz niye bir türlü belimizi doğrultamıyoruz? Buraya dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Ya burada ben biraz açıkçası dinleri de eleştirmem lazım. Şundan dolayı, çünkü felsefeleri değil de dinleri eleştireceğim. Bakıyorsun peygamberlerden sonra hep kitaplar ortaya çıktığı için ve o Emeviler örneğini verdik mesela. Bunun Yahudilikteki örneği de Yahuda Krallığı'dır. Zaten Evet, adı da oradan geliyor işte. Adam kendine göre bir din dizayn etmiş, kitabı yazmış, Tevrat'ta kendini övmüş filan. Ve bu ayrımcılık işte burada başlamış. Bence bir kez daha diyorum. Çünkü hermetik bilgi dediğimiz en eski bir din kalıbı olabilecek felsefeye baktığımızda ayrım diye bir şey yok. İnsanların eşitliğinden, adaletten, tek bir yaratıcıdan, hepimizin bir olduğumuz felsefeden bahsediyor. Yani ayrımları ortadan kaldırıyor. Ama dinlere bir giriyoruz. Ya arkadaş, namaz kılarken kimisi elini böyle tutuyor, kimisi böyle tutuyor diye ayrım. Mezhep ayrımı, din ayrımı, o ayrım, bu ayrım derken böl ve yönet taktiği vardır ya. Bölüp yönetiyorlar. Şimdi İsrail'de yaşananlar. Ya bunlar aynı babanın, kendi tarihlerine göre diyorum, tabii aynı tabii tabii. İbrahim'in soyundan geliyorlar ya. Kardeş çocuğu bunlar. Tabii. Ama birbirlerini boğazlıyorlar. Ya bu olacak iş mi? İnsan der ki bizi bu hale kim getirdi? Neden böyle olmamızı istiyorlar? Bunları bir düşünse insanlık, birbirini öldürmeden evvel, bence bütün sorun gidecek de işte birileri gitmesine izin vermiyor. O Evet. da kötü bir taraf. Dünya dünyalılarındır diyorum ve son başlığı açıyorum. Şimdi tabii bütün bu hengame içerisinde bu arada izleyicilerimize şunu da söyleyelim. Şimdi biz yekpare bir sohbet yayını yapıyoruz şu an. Hani böyle tek bir konuya odaklanıp onun üzerinden hani şimdi bunun Anunnakilerden bahsi açtık ama Anunnakilerle ilgili farklı farklı noktalara da değiniyoruz. Ama mesela şimdi Nuh tufanını soracağım arkadaşıma ve Nuh tufanı aslında başlı başına bambaşka bir videonun konusu. O yüzden
işte şu da vardı, bu da vardı diyeceğinizi tahmin edebiliyorum. Onlar için affınızı rica ediyorum. Mümkün oldukça farklı zamanlarda daha böyle spesifik konu odaklı noktaları da tartışırız hep beraber. Hatta belki ilerleyen dönemlerde bunu canlı yayın olarak yapıp böyle bir etkileşim haline de getirebiliriz. Olur. Burada bir müsaitlik durumuna vesaireye bakıp konuşuruz. Şimdi Nuh tufanı dedik. Bütün bu olaylar içerisinde en büyük başlıklardan bir tanesi bu. Niye, neden oldu ve sonuçlarında insanlar merak ediyor. Yani daha doğrusu sebebini ve sonucunu merak ediyor. O süreçte yaşananlar evet belki ilgi çekici. Nasıl bir tufandı, işte nasıl bir gemiye bindiler, ne oldu, şu oldu, bu oldu. Belki ilgi çekici ama neden oldu ve sonucu ne oldu? Bununla ilgili fikirlerini alayım. Ya şimdi neden oldu sorusuna iki yoldan yaklaşmayı seviyorum ben. Bir bilimsel olarak, bir biraz daha bilim kurgu olarak. Hı hı. Bilimsel olarak yaklaşırsak işte 12.000 ya da 11.500 yıl önce bir Younger Dryas dediğimiz dönemde son buzul çağının aniden sona ermesini görüyoruz. Ama bu aniden sona ermeden evvel bir nedense ısılar inanılmaz derecede düşüyor. Ben bunu şeye bağlıyorum. Kuzey Atlantik akıntısının aniden durup kutup havasının Avrupa'yı Balkanlara kadar dondurmasına bağlıyorum. Çünkü bu Hı. bilimsel bir gerçek ve yine olabilir bu arada, o da ayrı bir konu. O buzul çağından sonra bir anda bir ısıda sıçrama görüyoruz. Şimdi bu sıçrama neden oldu halen bilinmiyor. Kimileri diyor ki meteor düştü. Kimileri diyor işte çok büyük bir güneş fırtınası oldu filan. O tam bilinmiyor ama bir şekilde ısı fırlıyor. Ve o erimeyle beraber bizim tufan dediğimiz olay dünya çapında yaşanıyor. Şimdi bakıyorum yine akademiye yeniden geldik. Akademi bu tarz konuları kabul etmeyi sevmez. Tufan konusu deyince saçmalık olarak bakıyorlar da arkadaş bunun bilimsel bir background'u da var yani. O kadar da yadsınamaz bir şey. Buzullar eridi diyelim. Tüm dünyada ciddi bir sel olayı yaşanıyor. Bu bütün dünya sular altında kaldı demek değil. Ama ciddi bir sel olayı yaşanıyor. Mesela işte bizde Karadeniz'in taşması durumu var. Marmara Denizi'nin oluşması durumu var. Oradan taşanların Mezopotamya'ya gelmesi durumu var. Bu bizim burayı ilgilendirir. Öbür tarafa bakıyorsun Güney Amerika'da, o da tufandan bahsediyor. Buralar su altında kaldı diyor. Çin'e bakıyorsun, o civara bakıyorsun, Asya'ya bakıyorsun yani. Sunda Land diye Kamboçya'nın altında aşağı yukarı Türkiye büyüklüğünde bir toprak tamamen sular altında kalmış. Ya bu nasıl olur? Demek ki tufan global çapta yaşanan bir şey ve bütün medeniyetlerde istisnasız hepsinde bu anlatı var. Ve hepsi de kendi bölgesiyle ilgili anlatmış bunu. Yani o yüzden Evet. global bir olay olduğunu ben buradan çıkarım yapabiliyorum. Bu işin bilimsel kısmıydı. İşin bilim kurgusal kısmına girersek demin dediğimiz Anunnakiler Savaşı'na geliyoruz. Çünkü hemen akabinde bu olay bir nevi yaşanıyor. Ama şöyle bir ilginç yan var. Bunu dinlerle de bağlayacağım. Enlil hani insanın o akıllanmasını sevmiyordu ya. Enki ile bu yüzden çatışıyordu ya. Evet. Akıllanmış insanı bir nebze kabul ediyor ama bizim nüfus artıp sesleri çoğaldığı vakit diye geçiyor tabletlerde. Sesimiz çoğaldığında diyor ki artık yeter. Bunlar azıttılar. Bunları bir sil süpür yaparım diyor ve tufanı gönderdim diyor. İşte Kur'an'da, İncil'de ve Tevrat'ta da Allah'ın sinirlenip insanlara azdıkları için Tevrat'ı gönderdiği yazar. Burada da yine ortak bir noktada buluşuyorlar. İnsanın temizlenmesi, yeni insanlığın daha itaatkar şekilde başlaması için tufan gönderildi diyor. Ben Hı hı. şunu düşünmeden de edemiyorum burada. Hani demin dedim ya Babil Kulesi yapılırken Tevrat'ın Rabbi ya bunlar bizim gibi olacak, bunların bir işini bitirelim diyor ya. İşte o tam Evet. tufan döneminde acaba bu yüzden insanlık geliştiği için mi bizi harcadılar? Onu bilmiyorum. Ama sonuç Evet. değişmiyor. Harcandık bir şekilde. Evet. Tufandan sonrası daha da ilginç. Tufandan sonrasına baktığımızda tarihte karşımıza Oannes denilen bir grup çıkıyor. Bu genelde işte balık şeklinde kafalarına bir şey takan adamlar da diyebilirsiniz buna. Hatta günümüzde Papa'nın şapkası da ona benzetilir. Bu bilgeler insanlığa yeniden medeniyeti öğretmeye başlıyorlar. Hem de dünya çapında. Yine dünyadaki tüm mitleri inceleyin. Hepsi ayrı ayrı kendi yöresel özelliklerine göre bu adamları isimlendirmiştir. Oannes diye aratırsanız bulursunuz. Bu adamlar geliyorlar, eski dinleri öğretiyorlar. Yani o eski temel inancı. Tarımı öğretiyorlar, matematiği öğretiyorlar, inşaat tekniklerini öğretiyorlar. İnsanlığa kayıp medeniyeti tekrar öğretip yeniden başlatıyorlar. Ve bu yüzden bu adamlar ki genelde de rakamı ya 7 denir ya 12 denir. Bu bilgeler medeniyeti yeniden kuruyorlar.
Şimdi ben buradan yola çıkıp yine şey diyorum. Acaba bunlar eski dönemin meşhur peygamberleri miydi? O bilgeler, mesaj taşıyıcılar. Onlar da olabilir. O eski bilgeliği yeniden öğretmeye çalışan insanlar da olabilir. İşte orası da Evet. ilginç bir hikaye. Benim de burada baktığımda gördüğüm şey şu. Aslında yine benzer temelde buluşuyoruz. Nuh Tufanı'nda bir soy mücadelesi var yine. Ve açık söyleyelim, Nuh Tufanı'nda soy kırılmak istenmiş. Yani soykırım yapılmak istenmiş. Kime karşı? İnsanlığa karşı. Yani o dönemki insanlığa karşı. Ama ben burada şeyle baktığımda, İslami literatürle baktığımda gördüğüm şey şu. Dünya üzerinde biliyorsun İslami literatürde aslında Havva ismi yoktur. Evet, yok. Eee, Adem ve eşi der Evet. mesela. Eşinin ismini kullanmaz. Eee, Havva'yı daha çok biz eski ahitte işte Eve, Eva vesaire şeklinde de karşımıza çıkar. Burada görürüz. Benim bütün anlatımlarda ortak gördüğüm tablo şu. Sadece Adem'le eşinin bir soyu yoktu dünya üzerinde. Aynı zamanda Adem'le şeytanın da bir soyu vardı. Özellikle eski ahit kaynaklılarda daha çok bu iddia edilir. Ama bu Adem ve eşinin soyu ve Adem ve şeytanın soyu diyebileceğimiz bu iki soyun dünyada buluştuğu ve bunun üzerinden bir soy mücadelesinin başladığı ve Nuh Tufanı'nın da biraz aslında buradaki soyu kırmaya yönelik oluşturulduğunu düşünüyorum. Tabii detaylar bambaşka bir videonun konusu. Burada çok fazla uzatmaya belki gerek yok ama Ama araya sen girebilir miyim? Onu mesela hemen bir sana destekleyici tabii bilgi buyurun. vereyim. Tevrat'ta bu soya nefilimler diyorlar işte. Evet. Düşmüş Aynen meleklerin öyle. insanlarla çiftleşmesi sonucu olan nefilim soyu ve bu adamlar çok fazla üstün yeteneklere sahipler normal bir insana göre. Bir Hı yerden hı. sonra insanları ezmeye başlıyorlar. Bildiğin anlamda Evet. yani baskıyla yönetilmeye başlıyoruz ve Tanrı bundan haberdar olunca bak haberi yok normalde. Rab haberdar olunca buna müdahale edip tufanı gönderiyor. O zaman birazcık bahsedelim. Madem açtın. Ben başka bir videoda konuşuruz diyordum ama evet, kısaca yine üstünden geçelim. Hakikaten bir de bir Nefilimler diye bir mevzu var. Burayı sen nasıl görüyorsun? Burada benim tabir ettiğim şekliyle bir olgu mu var yoksa daha farklı bir durum mu var sence? Bununla Ya ilgili de fikirlerini alayım. bu Anunnakiler konusunu şimdi konuşuyoruz da insanların da kafasının karışması normal çünkü bizim de kafamız karışıyor. Çünkü tek bir doğrusal anlatım yok. Bir yerden Evet, sonra anlatımlar böyle böyle iç içe geçmeye başlamışlar. O yüzden Nefilimler Anunnaki miydi? Anunnakilerin çocukları mıydı? Bu bile karışıyor. Şimdi Tevrat'tan evet. yola çıkarsak tamamen İbrahim'i dinlerden ele alalım. Bir düşmüş melekler diye bir kavram var. Bu meleklerin görevi ilk başta insanlığı yukarıdan gözetlemek. Ya bu böyle yazıyor. Gözetleyici melekler. Gözcülük yapmak tabii. Aynen Gözcü. gözcü melekler. Daha sonra bu melekler kendi aralarında diyorlar ki bir grup ya diyorlar biz bu insanlarla takılmaya başlayalım. Özellikle cinsel anlamda. İniyorlar dünyaya. Bilgi öğretiyorlar bize. Çocuklar oluyor insanlarla ve bu çocuklar tabii daha üstün bir soydan olduğu için melek insan karışımı hibrit bir tür. Nefilimler doğmaya başlıyor. Bu nefilimler tabii üstün meziyetleriyle artık yüzlerce belki binlerce sene sonra normal insanı kıskaca alıyorlar. Krallar oluyorlar, yöneticiler oluyorlar. Hani mitlerde üstün meziyetli 2-3 metrelik krallardan bahseder ya Gılgamış gibi mesela. Evet, evet. Öyle krallar oluyorlar. Azıttıkları zaman ve yukarıdaki Rabbin bundan haberi olduğu zaman da Enok kitabında bu savaş çok detaylı anlatılır aslında. Enok peygamberin torunu Enok peygamber zamanında başlıyor olaylar. Rab'le düşmüş melekler arasında savaş başlıyor. Şimdi bir kez daha olaya geliyoruz. Koskoca Tanrı'yla kim neyin savaşını verecek? Böyle bir saçmalık olamaz. O yüzden yine dediğimiz gibi yaratılmış bir Rab'den bahsediyor büyük ihtimal kitaplar. Savaşı veriliyor. Hatta Enok aracılık filan yapıyor. Nihayetinde hem Enok kitabında hem de Tevrat'ta da yazdığı gibi hem de Kur'an'da da bahsettiği gibi bir tufanla bu olay bitiriliyor. O Nefilim soyu temizleniyor. Sonra insanlar devam ediyorlar. Ama ilginçtir Nefilimlerin hepsi de ölmüyor. Tam Çünkü onu soracaktım. Tevrat'ta şey yazıyor yani Davut devle savaştı Tabii, öldürdü. İşte oradaki dev tabii. filan Nefilimlerin kırıntıları. Ben de İlginç. ben de tam onu soracaktım.
Orada hakikaten o soyu kırabildiler mi yoksa istisnalar kaldı mı, kurtulanlar oldu mu diye Bak soracaktım. hatta o Çok Tevrat'ta şey yazar. O gördükleri devi görünce ya bunlar Anakların soyundan filan yazar. Evet, evet, evet. Anak Çok soyu da doğru. işte bu Anunnaki soyuna bağlanıyor. Ama çok Evet, az kalmışlar. O yüzden insanlar bunları avlıyor. evet. Kötü varlıklara Hatta uzak. orada zaten, şey mevzusu da var. Mesela Davud'u, işte bir, çoban olarak ve çok zayıf, çelimsiz bir, insan olarak, mesela bazı anlatılarda geçer ve o çelimsiz insanın, esas oradaki mücadelenin destansı yönü odur zaten. O çelimsiz insan, o dev gibi, varlıkla savaşır ve onu yener. Evet. Yani oradaki işin destansı kısmı odur. Diğerlerinin arasında en çelimsizidir mesela ve o en çelimsizi en güçlüyü devirir. Tabii bunlar da yine ayrı şey. Davud'u, konuştuğumuzda, işte, Davud'un kılıcını, işte, Mehdiyet'le ilişkisini falan filan bunlara da, hani, o anlatılara da belki girmek lazım. Ama bu yayını böyle burada biraz, toparlayıp noktalamaya çalışalım. Bu Tamam. arada Rab kavramıyla ilgili şöyle bir şey ekleyelim. Rab kelime anlamıyla efendi demek Hı hı. ve, hatta bununla ilgili Kur'an'da çok net bir, şey var. Mesela, Yusuf peygamber, hapisken orada hapis arkadaşı dışarıya çıktığı sırada ona der ki mesela, işte, "Git efendine beni hatırlat." Ve o "Efendine beni hatırlat." diye çevrilen kısımda aslında "Rabbine beni hatırlat." diye Evet. söyler mesela. İşte, ya, bakın direkt, açık ve net. Rab bizde, illa şey anlamında kullanılmak zorunda değil. Ya, bildiğimiz manada Allah anlamında, Yo, aslında kullanılmak hiç zorunda alakası değil. yok. Evet. Tabii. Ya, esas karıştırma noktalarından birisi de bence bu, diye düşünüyorum. Hatta şöyle bir şey de ekleyelim. Mesela Allah kelimesini de, etimolojik olarak da böyle ele aldığımızda karşımıza şu çıkıyor. El, ilah. Bakın Evet. değerli izleyiciler, Arapça birazcık okumanız varsa illa çok derin bilmenize gerek yok. Yazılışına bakın. El ilahtır aslında yazılışı. El ilah ve el, bir takıdır. Mesela İngilizce'de şey vardır ya, the takısı vardır ya, bir şeyi nitelemek, belirtmek için kullanılan, o kişi olduğunu, göstermek için kullanılan. Aslında el takısı da bu işe yarar. Yani o, ilah anlamına geliyor. O ilah, el ilah, o ilah anlamına geliyor. Bunlar da tabii, işin etimolojik olarak tartışılması gereken, belki bu işleri de anlamamıza biraz daha fayda sağlayabilecek ince nüanslar diye düşünüyorum. Belki ekleme yapmak istediğin vardır. Ardından yayını toparlayalım. Ya ben burada sana bir kez daha katılıyorum. Şimdi İslam dünyasında nedense bu konulara girince hemen ya siz Allah laf mı ediyorsunuz falan. Ya arkadaş böyle bir şey yok. Biz kelimenin arkasındaki olayları inceliyoruz ya da tarihsel kalıntıları inceliyoruz. Dediğim gibi herkesin inancı kendine. Sen neye inanıyorsun kim bilir. Ben işte ya bir yaratıcı güce inanıyorum. Bu yüzden sorgumuz o değil. Mesela Allah tanımı geçiyor. Ya bu Allah tanımı nereden gelmiş? Ya bu kelime nereden gelmiş daha doğrusu? Yaratıcılığıyla filan bir Evet, işimiz yok. Kelime nereden gelmiş? Dediğin gibi Elilah, Elohim, El, Ennil, Ellil. Yani bu Sami dil grubunda bunun izini sürebiliyoruz. Ve sonunda yine ucu şeylere çıkıyor. Bu Anunnakilere çıkıyor. İsim oradan türemiş olabilir. Bunun bir önemi yok ki. Senin kalbinden geçen varlık yukarıdaki kadiri mutlaktır. Ve o sembolik bir hal alarak Allah denmiştir belki. Bu da olabilir. Yani bunun bir sorunu yok. Biz sadece arkasındaki kökeni tartışıyoruz. O yüzden insanları ben tabii. biraz daha araştırmaya davet ediyorum. Bunları sorgulamak dinden çıkıyorsunuz anlamına gelmiyor. Bunları sorgulamak tarihe merakınız var anlamına geliyor. Ve bu da bence önemli bir şey. Çünkü dediğin gibi bu yaklaşımla Kur'an'ı okursak ben, biz, o kavramlarını daha iyi anlarız. Bu Kenan diyarında İbrahim peygamberden evvel el diye bir varlığa inanılmış. Onun kökeni ne? Bunu anlarız. O el nereden geliyor? Onu anlarız. Böylece dinler tarihinin evrimini anlarız. Ama sorgulamazsan Çok doğru. yani köşende ölür gidersin. Ya bir de şu var tabii. Bunlar konuşulmaya, tartışılmaya başlandığında bazı insanlar mesela, bu tip konuşmaları bırak araştırmayı, dinlemeyi bile, korkutucu bulurlar. Çünkü, işte dinden uzaklaşacaklarını, dinden soğuyacak ve işte itikadını kaybedeceğini falan düşünür. Alakası yok. Bununla ilgili bir korkusu vardır. Ya ben de diyorum ki yani itikadınız sağlamsa niye kaybedesiniz? Niye böyle bir korku yaşıyorsunuz? Yani bir de şu var, bence, eee, bu konuları araştırıp bu konular üzerine düşünmek, fikir yormak bence Allah'ın da, eee,
Yani eğer, bir inançlıysanız Allah'ın da bence isteyeceği bir olgu olmalıydı. Çünkü yani teolojik olarak kutsal metinlerden bakalım. İşte Kur'an'da birçok yerde arkeolojiye, tarihe atıflar vardır. Yani bunları araştırın der. Bunlar ortaya çıkacak der falan yani. Ya Şimdi abi oku diyor sana kitap ya. bir Oku diyor. taraftan tabii, tabii. Aklını Bir kullan taraftan diyor. da Ya daha ne desin ya? oku, düşün diyen, aklet diyen bir, tavır var. Dolayısıyla bunları anlamaya çalışmak, araştırmak ve anlamlandırdıktan sonra daha, mutmain, tabiri caizse böyle İslami literatürle kullanıyorum, mutmain bir şekilde inanmak ve iman etmek bence çok daha sağlıklı diye düşünüyorum. Tabii bu sizin inancınızla ilgili bir şey. Diğer taraftan, ateist, olan arkadaşlar var, deist olan arkadaşlar var. Onlar, işte mesela ateist arkadaşlar hiç inanmıyor ama yayınlarımızı izleyen izleyicilerden bazılarının ateist olduğunu da görüyorum. Onlar da bir fikir teatisi yapmak manasında, insanlık tarihini, anlamak manasında, tartışmak manasında bunları takip ediyorlar. Yani günün sonunda karşılaştığımız tablo şu: Siz ne kadar düşünmek ve bilgi almak istiyorsanız bu konular üzerine o kadar eğiliyorsunuz aslında ve ben, açıkçası bundan keyif alıyorum. Bu konuları tartışmayla ilgili de en keyif aldığım, çalışmalardan, biri, Gerçeği Bul YouTube kanalındaki çalışmalar. O yüzden kendisine de yayını kapatırken tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Keyifliydi. Dediğin gibi yine bu tarz sohbetlerle de insanlara bilgi veririz ve bu sohbette geçen çoğu kavramın da alt başlıkları detaylı şekilde senin kanalında da, benim kanalımda da videolarda mevcut. Oradan da bakabilirler. Evet. Tekrardan çok teşekkürler, Ben diyelim. Değerli izleyiciler, bugünkü yayınımızın sonuna geldik ama son yayınımız olmayacak, diye ümit ediyorum. Kendisine, Gerçeği Bul araştırmacısına ısrarla bunu, hatırlatıp daim olarak, yayın yapma talebinde bulunacağım. Fırsat buldukça da, farklı farklı platformlarda yine bu tip yayınları sürdürmeye çalışacağız diyelim ve beğenilerinizle, yorumlarınızla bizim eksik kaldığımız yerlerdeki, noktalardaki yani olabilir birçok dünya üzerinde birçok farklı literatür var. Birçok farklı dilde yapılan farklı çalışmalar var. Bunları takip edememiş olabiliriz. Onlardan da sizin bildikleriniz varsa kaynağıyla beraber yorumlara da eklerseniz biz de faydalanmış oluruz ve sonraki çalışmalarımızda bize de ışık tutar, diyelim ve bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın. güle güle.